Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Harika bir ekmek tarifim var. Elimi bile değdirmeden, yoğurma derdi olmadan minik ekmekler yapıyorum. Hemen tarife geçiyorum. Derin bir kaba 1,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, birazcık karıştırıyorum. Daha sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tuz, çeyrek çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı. Şimdi un ekliyorum. Her türlü unu kullanabilirsiniz. Ben sağlıklı olması adına tam buğday unu kullanıyorum. Toplamda 3 su bardağı kullandım. 3-3,5 su bardağı kadar yeterli geliyor. Çok fazla katı kıvamda bir hamur olmayacak. Hafif cıvık, böyle ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Ben kaşıkla karıştırıyorum. İsterseniz spatula yardımıyla da karıştırabilirsiniz. Ben şimdi hamurun içine ekstradan faydalı tohumlardan ekleyeceğim. 1 yemek kaşığı chia tohumu, 1 yemek kaşığı keten tohumu, 1 yemek kaşığı da iç kabak kullanıyorum. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra hamuruma ekliyorum. Tabii ki eklemek zorunda değilsiniz. Sade bir şekilde de mayalamayı bırakabilirsiniz. Ekmeğin besleyiciliğini arttırmak için yağlı tohumları kullanmayı tercih ettim. Kullandığım tohumlar güzelce hamurun içinde yayılana kadar güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerini streçle kapatarak yarım saat 45 dakika ılık bir ortamda mayalanmasını bekliyorum. Güzelce hamurum mayalandı. Hemen streçi kaldırıp bir havasını alacağım. Yine elimizi asla değdirmiyoruz. Sadece kaşıkla havasını alıyorum. Artık hamurum hazır. Şu andan itibaren yapılacaklar çok basit. Sadece yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine kaşık yardımıyla birer yemek kaşığı hamurdan parçalar koparıp tepsinin üzerine dökmek. İnanın şeklinin hiç önemi yok. Hamur kaşıktan nasıl dökülüyorsa o şekilde bırakmanız yeterli. Dünyanın en kolay ekmeği olabilir. Bu arada hamur parçalarının kolaylıkla kaşıktan ayrılması için kaşığımı birazcık sıvı yağ ile yağladım. Ekmeklerim şimdi fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişiriyorum. İsterseniz alt zeminine ekstradan buhar vermesi için su koyabilirsiniz dayanıklı bir kapla birlikte. Ben hiç uğraşmadım açıkçası. Ekmekler gayet de güzel oldu. Üzerine ekstradan yine yağlı tohumlardan da ekleyerek pişirebilirsiniz. Ben böyle sade bıraktım. İçi yumuşacık, dışı çıtır, harika ekmeklerim oldu. İçinde katkı maddesi yok. Gayet sağlıklı ve lezzetli, güvenli bu ekmekleri tüketebilirsiniz. Daha fazla yapıp buzlukta, dolapta saklayabilirsiniz. Umarım tarifi beğenmişsinizdir. Deneyip yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Videomu da lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.